Dördüncü söz. Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu imadu'd-din. Namaz ne kadar kıymetdar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır. Hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu, 2 kere 2 4 eder derecesinde kat'î anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, gör. Bir zaman bir büyük hakim, 2 hizmetkarını, her birisine 24 altın verip, 2 ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki, şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübaya ediniz. 1 günlük mesafede bir istasyon vardır, hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyare bulunur, sermayeye göre binilir. 2 hizmetkar, ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki, istasyona kadar bir parça para masraf eder, fakat o masraf içinde, efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki, sermayesi birden 1000'e çıkar. Öteki hizmetkar, bedbaht, serseri olduğundan, istasyona kadar 23 altınını sarf eder. Kumara mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der, yahu şu liranı bir bilete ver, ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz kerimdir, belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder, seni de tayyareye bindirirler. Bir günde mahalli ikametimize gideriz. Yoksa 2 aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Acaba şu adam inat edip, o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip, muvakkat bir lezzet için sefahete sarf etse, gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim! O hakim ise Rabbimiz, Halık'ımızdır. O 2 hizmetkar yolcu ise, biri mütedeyyin, namazını şevk ile kılar, diğeri gafil, namazsız insanlardır. O 24 altın ise, 24 saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Bir kısım ehli takva, berk gibi 1000 senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi 50.000 senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikate 2 ayetiyle işaret eder. O bilet ise namazdır. Bir tek saat, 5 vakit namaza abdestle kâfi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeviyeye sarf eden ve o uzun hayatı ebediyeye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilafa akıl hareket eder? Zira 1000 adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek, akıl kabul ederse, halbuki kazanç ihtimali 1000'de 1'dir. Sonra 24'ten bir malını, %99 ihtimal ile kazancı musaddak bir hazine-i ebediyeye vermemek, ne kadar hilafı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü, kendini akıl zanneden adam anlamaz mı? Halbuki, namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye ömrünü ahirete mal edebilir, fani ömrünü bir cihette ipka eder.